Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere şu anda koronavirüsün dünyadaki merkezi Avrupa olmak üzere, Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç, İngiltere, Belçika, Avusturya'da vaka sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra bilim insanları da koronavirüsün yeni mutanda olan Omikron'a karşı da bir çıkış yolu arıyor. Ancak mevcut durum içerisinde hiç de iyi haberler yok. Profesör Doktor Uğur Şahin, BioNTech'in ortaklarından biliyorsunuz. Bu BioNTech aşısını bulan isim. Ondan bir son dakika açıklaması var. Maalesef yapılan bu açıklama bilim insanlarının da bu virüse karşı çaresiz olduğunu ifade ediyor. Aşılarla ilgili olarak son durumu da Profesör Doktor Uğur Şahin yine aktarıyor. Şöyle bir tablo var değerli izleyicilerimiz. Maalesef bu Omikron varyantı hızlı bir şekilde, etkin bir şekilde yayılıyor. Bilim insanlarının ellerindeki bu sıvılar da ne derece etkili, bunu bu sıvıları üreten insanlar dahi bilmiyor. Bakalım Profesör Doktor Uğur Şahin neler söylüyor? Spiegel dergisine verdiği demeçte Omikron varyantı ile ilgili gelişmeler karşısında 2 doz aşının yeterli koruma sağlamayacağının anlaşıldığını belirten Profesör Doktor Uğur Şahin, bilimsel açıdan bakıldığında güçlendirici booster aşılarının da ikinci aşıdan hemen 3 ay sonra yapılması mantıklı görünüyor dedi. Bildiğiniz üzere 3. doz aşılar ikinci dozdan 6 ay sonra yapılıyordu. Şimdi Profesör Doktor Uğur Şahin yeni bir şey söylüyor ve 3 ay içerisinde mutlak surette bu aşının yapılması gerektiğini ifade ediyor. İngiltere'de booster aşılarının bu şekilde uygulandığını ifade eden Uğur Şahin, BioNTech aşısının yeni varyanta uyarlama çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak gerekli durumda 4. olarak yapılmasının söz konusu olduğunu söyledi. Evet değerli izleyicilerimiz, yapılan bu açıklamadan şunu anlıyoruz. Gerçekten büyük bir bilinmezlik var. Bilim insanları da bu yeni mutantla ilgili olarak doğru düzgün bir bilgiye sahip değil. Daha önce ikinci aşıdan 6 ay sonra üçüncüsünün yapılmasının doğru olacağını söyleyen Profesör Doktor Uğur Şahin şimdi 3 ay sonra yapın. Bu da yetmezse 4. dozu yapın diyor. Enteresan, bakalım daha neler göreceğiz. Omikron varyantlı koronavirüsün farklı mutasyonlarda yayılma gösterdiğini dile getiren Profesör Şahin, şu an için hangisinin baskın geleceği ve yeni aşıda hangisinin kullanılacağı tam olarak net değil. Ayrıca gerçekten yeni bir aşıya ihtiyaç olup olmayacağının belirlenmesi birkaç hafta içerisinde ortaya çıkacak diyor. 2022 yılı için şimdilik en az 4 milyar doz aşı üretimi gerekiyor. Bunun daha fazla olabileceği konusunu düşünmeliyiz diyor. Arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Maalesef bakın ben hep şunu söyledim. İnsanoğlu yarın sabah hangi açıklamayla uyanacağı belli değil. Çünkü bu bilim insanları akşam başka bir şey söylüyorlar, sabah uyandığımızda bambaşka bir şey söylüyorlar. Kendileri de bilmiyor. Yeni bir sıvı üzerinde çalıştıklarını ama gerekli olup olmayacağını bakıyoruz duruma göre diyor. Şimdi şöyle bir durum var. Gerçekten Allah'a emanet gidiyoruz. Dünyayı 100 yılda bir görülen böylesine büyük bir mutant karşısında, böylesine büyük bir salgın karşısında birileri yönetmeye çalışıyor. Bu açık bir şekilde görülüyor. Siyasetçiler bu işin içerisinde, bazı bilim insanları bu işin içerisinde, olan yine bizim gibi insanları oluyor. Kapanma dediler, kapandık. Sıvılar dediler, bazı insanlar gitti sıvılarını vurdurdular. Maske, mesafe dediler, hepimiz bunlara uyduk. Ama şu anki vaka sayılarına baktığımızda geçen yılla aynı seviyede. Şimdi o zaman ben buradan şunu soruyorum. Alınan bu tedbirler neydi? Bir işe yaramadı mı? Şu anda Almanya'nın Sağlık Bakanı, Federal Sağlık Bakanı diyor ki yoğun bakımlardaki doluluk oranı artıyor. Pek çok bölgede biz hastalara yatak olmadığı için, yoğun bakım yatağı olmadığı için başka hastanelere, bölgelere, eyaletlere sevk ediyoruz diyor. Şimdi bu ne demek? Geçen yılla aynı noktadayız demektir. Şimdi arkadaşlar hal böyleyken mutlaka şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Birileri bir şey mi yapıyor? İster istemez ben böyle düşünüyorum.
Çünkü siyasetçiler aç kapı oyunu oynuyor. Bilim insanları görüyorsunuz yapılan açıklamaları. Bakacağız duruma göre. Bu arada insanlar koronavirüse yakalanıyor. Hayatlarını kaybediyor. Gelinen noktada yani hani Allah'a emanet gidiyoruz dedik ya. İyi ki Allah'a emanetiz yani. Şükür. Bunlara tamamen emanet olsak kim bilir başımıza daha ne işler gelecek. Almanya'da yeni bir başbakan Scholz geldi biliyorsunuz göreve. İlk yaptığı açıklama, ilk yaptığı toplantı bu dönemde gelecek olan yeni yasaklar. Bu sıvıları vurdurmayanları para cezası bekliyor arkadaşlar. Zorunlu olacak. Şubat ayında bu yasayı çıkartacaklar. Öyle bir durum ortaya çıkacak ki herkes bir şekilde bu sıvıları vurduracak. Şimdi Profesör Doktor Uğur Şahin'e baktığımızda şu kadar üreteceğiz, bu kadar üreteceğiz, şöyle olmalı, böyle olmalı diye de açıklamalar yapıyor. Yani ticari açıklamalar da yapıyor. Bilim insanlığına saygı duyuyoruz ama bu esnafvari, ticarivari açıklamalarının kendisi açısından doğru olmadığını düşünüyorum. Arkadaşlar bu sıvılar piyasaya çıktığında demediler mi %95, %96 oranında koruyor? Demediler mi pek çok zaman bu tek doz olursa bu işten kurtulursunuz? Şimdi ne oldu? 3, 4'ü konuşuyorlar arkadaşlar. Sonra yeni bir açıklama gelecek ve diyecekler ki kardeşim bizi uğraştırmayın. Biz 5, 6 falan hani doz diyoruz. Hiç gerek yok böyle şeylere. Ölene kadar her 6 ayda bir ya da her 3 ayda bir bu sıvıları vurdurun diyecekler. Bakın göreceksiniz. Çünkü gidişat bu yönde. Her geçen gün tablo ağırlaşıyor. Şu anda Almanya'da günlük vaka sayıları hafta sonu hariç 100 bine doğru gitmiş vaziyette. Hafta sonu düşük olmasının nedeni bu test merkezlerinde bilgiler Robert Koch Enstitüsü'nün sistemine girilmiyor. Yani çalışma az olduğu için girilmiyor. Pazartesi günden itibaren normal rakamlar başlıyor. Yine Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Beni takip edenler hatırlar. Bu rakamların gerçek rakam olmadığını, daha fazla olduğunu düşündüğünü söylüyor. Sisteme girişlerin olmadığını söylüyor. Şimdi baktığımızda 100 bin rakamı korkunç bir rakam. Günde şu anda arkadaşlar 500'ün üzerinde insan yine Almanya'da, sadece Almanya'da hayatını kaybediyor. İster istemez insanların kafalarındaki soru işaretleri de artıyor. Şu anda Almanya'da yaklaşık 25 milyon kişi sıvıları vurdurmadı. 25 milyon ülke nüfusunun neredeyse 1/3. Yani siyasetçilerin ve bilim insanlarının bu insanların yani 25 milyonun neden vurdurmadığı konusuna biraz kafa yorması gerektiğine inanıyorum. 1. İnandırıcılık yok. Artık kalmadı bu dönemde. 2. İnsanların kafalarındaki soru işaretleri bir türlü giderilmiyor. Yanlış anlamayın, ben sıvı karşıtı falan yapmıyorum. İsteyen yaptırır, isteyen yaptırmaz. Doktorunuza danışın. Ondan almış olduğunuz görüşlere göre kararınızı verirsiniz. Sizin sağlığınızla ilgili olarak karar tabii ki size ait olmalı. Ama bakıyoruz yarın öbürsü gün yasa çıkartacaklar, zorunlu diyecekler. Hani bu sıvılar zorunlu değildi? Hani isteyen yaptırırdı, hani istemeyen yaptırmazdı? Arkadaşlar, siyasetçiler bizi bir noktaya taşımak istiyorlar. Nasıl bir tablo ortaya çıkacak inanın kestirmek çok zor. Ama bu sıvılarla ilgili şunu söyleyebilirim. Ölene kadar, mezara gireceğimiz güne kadar bu sıvıları bize vuracaklar. Şimdi arkadaşlar 1 Şubat itibariyle Avrupa ülkelerinde eğer 3 doz bu sıvıları vurdurmadıysanız size aşı sertifikası, aşı pasaportu verilmeyecek. Bu ne demek? Avrupa dışında başka bir yere seyahat edemeyeceğiniz anlamına geliyor. Yani insanları, bu sıvıları vurdurmayan insanları eve hapsetmek istiyorlar. Bunun adı cezalandırılma. Bakın Almanya'da Şubat ayında çıkacak olan yasanın içeriği şu. Diyorlar ki bu sıvıları eğer vurmazsan önce sana 1000 küsür euro civarında bir para cezası, ardından da 10.000 euro para cezası. Bu konuşuluyor, bu tartışılıyor. Yasa tasarısı hazırlanıyor arkadaşlar. Yani baktığımız zaman senin sağlığınla ilgili bir konuda devlet yasa çıkartıyor. Olacaksın. Olmazsan şu olacak deniliyor. Benim kanaatim şu arkadaşlar. Ne zaman ki bu testler ve sıvılar, bakın ikisi birden biter, o zaman bu işte biter arkadaşlar. Yoksa bu işten öyle kısa zamanda insanoğlu kurtulacağı benzemiyor. Benim gözlemlediğim bu arkadaşlar. Öyle bugünden yarına falan bitecek gibi değil. Kışın gelmesiyle beraber vaka sayıları artıyor. Yaza doğru vaka sayıları düşüyor. İnsanlar tatillerden, izinlerden döndükten sonra da görüyoruz ki maalesef durum ağırlaşıyor. Avrupa'nın pek çok noktasında
Binlerce vatandaşımız koronavirüse yakalanmış vaziyette. Binlercesi hayatını kaybetmiş vaziyette. Sadece Almanya'da yaklaşık 2500 Türk vatandaşı, Türkiye vatandaşı hayatını yitirdi. Rakamlar bu şekilde arkadaşlar. Sıvı diyorlar 3, 4, 5 doz vesaire diyorlar ama ben Hatice'ye değil neticeye baktığım zaman önümdeki tablonun hiç de iç açıcı olmadığını gözlemleyebiliyorum. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da onları da yine bu videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Sizlerden ricam şu: daha fazla insana ulaşabilmemiz için mutlaka videolarımızı beğenmenizi ve kanalımıza da abone olmadıysanız mutlaka abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum.